Evet, yine bir ilk Watch'un tüm scooterlarını yan yana aldık. 23 Temmuz itibariyle indirim gelen 2 model oldu. Hemen haberini alır almaz bayiye koştuk. Daha önce kanalımda SR4 Max, SR3 ve SR1'i kıyasını bulup izleyebilirsiniz. Ürünlerin yan yana nasıl göründüğünü görmek isteyen izleyicilerimizin isteği üzerine yine bayide denk gelen bir takipçimizle beraber şu an motorları inceliyor oluyoruz. Baktınız mı abi nasıl kırmızı rengi? Uzak ara. Yani tartışmasız kırmızı. Net. Az önce videoyu Net. çekerken ben de söyledim. ADV'nin, SR1 ADV'nin bir de kırmızı rengi var. Muazzam renk. Ne tam kırmızı, ne cırtlak kırmızı, ne parlak, ne mat. Mükemmel bir kırmızı. Yani SR1 ADV alınacaksa kesinlikle kırmızı alınmalı. Birazdan gösteriyor olacağım size onu. SR1 ADV 23 Temmuz itibariyle kampanyayla 140.000 TL'ye düşmüş durumda. Kardeşi SR1 ise radyosuz olan versiyonu 110.000 lira. Radyolu versiyonu da Bluetooth desteklisi 116.000 lira gibi bir fiyat etiketi var. SR3 şu an için tüm modellerde kamera bulunuyor. Direksiyonu düzeltelim. Ve bu şekilde görselleriyle SR3 için 177.800 lira, SR4 için de 320.000 lira gibi bir fiyat etiketi var. SR4'te Pirelli'nin güzel kaliteli lastikleri kullanılıyor. KYB'nin süspansiyonları kullanılıyor. LG ısıtma, koltuk ısıtma, elektrikli cam. Bunların ön kamerası tümü standart olarak geliyor. SR4 Max'ta arka çanta demiri de üzerinde mevcut. Bununla birlikte ayarlanabilir süspansiyonlar, ön arka ABS ve traction control bu motor için standart olmakla beraber pek alışılmayan bunda viraj farları da bulunuyor. Buradaki mercekler direksiyonunuzu çevirdiğiniz açı, verdiğiniz sinyal ve motoru yatırdığınız eğime göre viraj farı olarak sizi karşılıyor. Camsa yukarı hareketinde elektrikli olarak son derece geniş ve yukarı konuma geldiğinde rüzgarı doğrudan kesiyor. Kaskında dahi rüzgar çok istisnai gelir. Tabii ki iklime göre kullanılan sele ve bel desteği oldukça kaliteli ve güzel. Bu şekilde bir gidon karşılıyor bizi. Burada kamera butonumuz, elektrikli camı yukarı aşağı, başlatma, kapatma, LG ısıtma ve koltuk ısıtma gibi butonların tümünü buraya toparlanmış durumda. Bir poşet askısı, rahat iniş ve biniş için orta kısım bu şekilde. Uzun boylular için konforlu seyahat anlamında hem alçak hem yatay hem de uzun bir ayak pozisyonu var. Aynı şekilde artçı içinde açılır değil sabit bir basamağı bulunuyor. Eksi yönü benim gözümde arka teker üstü çamur tutucusu maalesef yok. Neden yok bilmiyorum ama bence olması gerekirdi. Benim şu an için görmüş olduğum eksi noktası bu. Dediğim gibi 320.000 lirada bir fiyat etiketi var. SR3'e gelecek olursak bakın teker üstü çamur tutucusu küçük olsa da onda var. Ne Piaggio klon motor bloğu kullanıyor. Helios marka lastik de geliyor. Önlerde 15, arkada 14 inç lastik çapı, jant çapı var. Yine çanta demiri üzerinde geliyor. Güzel, konforlu bir selesi var. Yani abisinde olduğu gibi biraz minyatür de olsa uzun boylular için düşünülmüş uzun ve alçak basamak kısmı var. Sadece bir beğenmedim. Biraz küçük ve telefonu bu şekilde yatay koyabileceğiniz bir de USB şarj koymuşlar. Diğer taraf kilitlenmiyor. Mıknatıslı manyetik yapmışlar. SR3 ve SR4'te aynı ekranlar kullanılıyor. SR3'te de yine ABS ve traction control standart olmakla beraber her iki üründe de lastik basınç sensörü mevcut. Her iki ürünün de Bluetooth desteği mevcut. Ekranlarda lastik basıncını görüyorsunuz. Bluetooth aramaları görüp karşılayabiliyorsunuz. Intercom bağlantısıyla da gayet güzel olur bu. Fakat SR3'ün camı SR4'e göre daha dar haliyle sınıf farkından dolayı. Ama bunun da iniş biniş olarak orta kısmı gayet alçak, güzel konumlanmış. Yine ön kamerası mevcut. Bunda kısalar için
Mercek uzunlar için mercek var. Abisinde sadece viraj farlarında mercek bulunuyor. Bundaki amortisörde herhangi bir marka ibare yok. Abisinde KYV olarak kullanılıyor. Gelelim SR1'e. SR1 şehir içi 125 cc, yaklaşık 11,5-12 beygir olan 8,5 kW gibi bir motor gücüne sahip. Kaliteli, güzel görünen ve hamuru iyi olan bir Helios lastikle geliyor. Yine ön arka ABS standart, traction kontrol de var. Yine ön kameramız bu üründe mevcut olmasına rağmen hareketli ön cam bulunmuyor. Atlamışken SR3'te ayarlanabilir fren maneti olmasa da el freni mevcut. Yine abisinde de aynı şekilde SR4 Max'ta ayarlanabilir fren maneti olmasa da el freni mevcut. Bunu da hatırlattıktan sonra SR1'de herhangi bir el freni de yok. Ayarlanabilir bir fren maneti de bulunmuyor. SR3'e yakın oranda biraz dar olsa da bir basamak konumlanmış ve uzun boylu olanlar için biraz yatay, daha kısa olan bir basamak mevcut. Artçı için bunda katlanabilir, vücuda gövdeye yekpare bir ayaklık kullanılmış. Ayarlanabilir süspansiyon bulunmuyor. SR3 ve SR4'te ayarlanabilir süspansiyon var. Size şu şekilde süspansiyon farklarını göstereyim. Bakın kullanılan süspansiyonun helezon yay genişliği ve yüksekliği yine SR4'te aynı şekilde. Fakat SR1'e geldiğimiz zaman çok daha ince, daha yumuşak bir süspansiyon bizi karşılıyor. Ayarlanabilir değil. Su soğutmalı bir makine yine. Orta kısmı nispeten iniş ve biniş konusunda alçak diyebiliriz. Kilogramı yaklaşık 135 kilogram gibi bir ağırlığı var kuru. Yine dar bir sele konumlanmış. Şu an akümüz bitti. Az önce selemiz açıktı. Şu an açamıyorum. Fakat SR1 ADV ile aynı sele altına sahip, onu göstereceğim size. SR1 ile arasında sadece selede bazı farklılıklar var. Bunun arka kısmı sivri konumken SR1 ADV'de düz. Bunda bel desteği gözle görülür yapıda değilken SR1 ADV'de gözle görülür bir bel desteği bulunuyor. Gidon tasarımına gelecek olursak kütük dizaynı bu şekilde biraz dar ve şoföre yakın olarak konumlanmış. Bu Bluetooth'lu ve radyolu model. Bu ekstra opsiyon olarak dediğim gibi 5-6 bin lira gibi bir fiyat farkı var. Bunun ekran kontrolleri, ekran üzerinde manuel 2 tane tuşla yapılıyor. Kullanılan fren yağ hazneleri standart eski tip. Kütük olarak kullanılan malzeme ADV'de daha kaliteli. Bunda traction kontrolü, açma kapamayı buradan yapıyorken ADV abisinde buradan yapıyorsunuz ve ADV'de burada selektör butonu var. SR1'de selektör butonu orada değil. Bu şekilde yapabiliyorsunuz. Evet, şimdi gelelim ADV'ye. ADV'de arka kısmında rezervuarlı bir süspansiyon kullanılmış durumda. ADV ve SR1'de teker üstü çamurluk tutucusu mevcut. Fakat her iki ürünün Helios marka kullanmasına rağmen ADV SR1'in teker yapısı çok daha iyi hamur olarak ve kalite olarak. Aynı kaliteyi ben ADV'de göremedim. Egzozu daha dikey konumlamış. Egzoz daha yatay konumda ve egzozların dışarısındaki muhafazaları daha farklı. Motor gücü olarak 0.5 kW daha güçlü görünüyor. Yani 12 beygire düzlemişler bu motoru. Muhtemelen motor blokları aynı olsa da yazılımla alakalı bazı farklılıklar olsa gerek. SR1 ADV'nin kuyruk tasarımı ve arka stop görüntüsü çok daha şık. Neye göre? Bakın bunda sinyaller stop lambasının içerisinde, arka çamurluk daha yakın ve yanda sinyalleri bulunmuyorken, yani şehir içi aralara rahat girebileceğiniz bir skuterken, ADV'de yapısı gereği sinyalleri, arka çamurluğu sağa ve sola konumlamışlar. Arka stop lambasını daha geniş ve arka çamurluğu daha geriye doğru tasarlamışlar. Bu kendi sınıfında olması gereken bir şey ve karbon görünümlü detaylar var. Yine su soğutmalı aynı bloğa sahip olduğunu söyledik. Fakat bu SR1'e göre iniş ve binişlerde orta kısmı biraz daha yüksek bir scooter. Yaklaşık 4 kilogramla daha ağır bir scooter. Bir de yüksek olması, yani lastiklerin kalınlığı ve süspansiyonlarının yüksek olmasından dolayı yaklaşık 4 santim selesi daha yüksek
81,5 santim gibi bir sele yüksekliği varken SR1'de bu 77,5 santim gibi 135 kilogramken 139 kilogram gibi de bir ağırlık farkı var. Fakat ADV'de elektrikli ön cam bulunuyor. Gayet güzel bir özellik. Her iki üründe de anahtarsız çalıştırma, hatta tümünde anahtarsız çalıştırma var. ADV'de buraya bir tane 8 kilogram taşıma kapasiteli poşet askısı konulmuş. Güzel bir cep var ve bu ceplerin içerisinde bu şekilde silikonlar var. Bu silikonları çıkardığınız zaman içeride bulunan USB kullandığınızda burayı çıkarıp kablonuzu buradan sokuyorsunuz ve kapağı kapattığınızda buraya herhangi bir aksesuar koyduysanız, telefon tutucu vesaire, telefonlarınızı buradan şarj edebiliyorsunuz. Güzel düşünülmüş fakat depo kısmı biraz geniş ve daha yüksek konumda, iniş binişi SR1'e göre biraz daha zor diyebilirim. Yine SR1'e kıyasla bunun sürücü için konumlanan ayak basamakları daha dar, daha dik ve daha kısa konumlanmış. Uzun boylular SR1'de daha rahat edebilirken SR1 ADV'de uzun boyluysanız biraz problem yaşayabilirsiniz. SR1 ADV'nin ProSofi abimiz sürüş test videolarını, gayet güzel kullanıcı deneyimlerini, top speed'ini, her şeyini anlatmış durumda. Bu yüzden sürüş testini yapmıyor olacağız. Diğer teknik özelliklerine, detaylarına internetten bakabilirsiniz. Bu üründe beğenmediğim noktalardan biri de ayaklığında kaydırmasın olmaması ve ayaklığın SR1'e göre daha kalitesiz görünüyor olması. Bu üründe beğenmediğim yan. Bunun kırmızı renginin olduğunu söyledim. Birazdan onu da göstereceğim size ama son olarak kafa tasarımına bakalım. SYM'nin kullandığı ADX'e göre daha geniş, daha şık ve daha yüksek bir kafa tasarımı var. Far aydınlatmaları gayet başarılı gözüküyor. Az önce onun testini yaptım. Ve sinyalleri de grenajın sağ ve soluna koymaları sizi karşı taraftan ya da aynasından bakıldığı zaman diğer sürücülerin çok daha iyi fark etmesini sağlıyor. Bence bu şekilde daha başarılı. Son olarak küçük dizayn fark burada. Yani tutamaçlar aynı olsa da kullanılan fren hidrolik kapları değişmiş, gidon değişmiş. Gidonda kullanılan diğer kütükler de daha kaliteli bir hale gelmiş. SR3'te neredeyse aynı. Bu yüzden bu makine kalite olarak daha iyi görünüyor. Bu makinenin ekranı daha iyi. Daha güncel bir versiyon kullanılmış. Aynı zamanda bunun kontrollerini de buradan yapabiliyorsunuz. Diğer SR1'de buralardan manuel kontrol varken bu üründe buradan butonla kontrol yapmak mümkün. Yine kamera çekim yapmak için bu tuşu kullanabilirsiniz. Evet, şimdi kırmızı rengine bakalım ADV'yi. Şu an bir siyah görelim. Siyah gri tondayken şimdi kırmızısına bakalım. Kırmızıya bakabilmek için önce bir Watch cennetinden geçmemiz gerekecek. Burada SR4'ün çeşitli renkleri var. Watch'un diğer vitesli modelleri var. Ve karşımızda SR1 ADV'nin kırmızı rengi. Kırmızıya haksızlık etmeyelim. Kırmızının çok değişik, çok hoş, çok güzel bir tonu. Şu an ışıktan dolayı biraz parlıyor. Fakat SR GT yani Aprilia'nın parlak kırmızısı değil. Simli değil. Fakat mat da değil. Çok çok hoş duran güzel bir kırmızı renk. Yani bu model alınacaksa hiç şüphesiz kırmızı rengi alınabilir diyebilirim. Gördüğünüz gibi tabii ki tercih sizin. Kırmızı renge baktığımızda üst kısmı siyah, alt taraf ortası kırmızı, en alt kısımdaysa gri renk, yani 3 renk kombini varmış gibi görünüyor. Tabii bir de tabi renkli adlandırdığımız diğer siyah basamaklar var. Diğer üründe göstermeyi unutmuştum. Ön elektrikli camın kontrolünü de buradaki butondan yapabiliyorsunuz. Otomatik olarak değil, manuel kademe kontrolüyle yapıyorsunuz bunu. Kuyruk tasarımına bir de buradan bakalım. Yani fiyatına göre 140 bin lira fiyatta bence gayet başarılı bir ürün. Yani ADX yanlış hatırlamıyorsam 179 bin lira gibi bir fiyatı vardı. Watch muhtemelen 140 bin lira fiyatıyla sanki daha fazla satacak gibi duruyor. Çünkü parasının hakkını verecek gibi duruyor. Evet, kapanışı yapmadan da son olarak 4 modeli de size bu açıdan göstermek istiyorum. Bu modelleri düşünenler Antalya Zemay Motor'da, Antalya'nın tek yetkili satıcısı. Şu an için fiyatlarda dediğim gibi kampanya mevcut.
karta taksit konusunda güncel fiyatlarla ve indirimlerle alakalı kendileriyle görüşebilirsiniz. Kanalımda birçok video mevcut. Onları da izlemenizi tavsiye ederim. Yine 4, 3 ve 1'in de ayrıca kıyas videosu kanalımda mevcut. Onu da izlemenizi tavsiye edeyim. Bu videoyu izlediğiniz için de size teşekkür ederim.